Evrenin zamanı tersine mi akıyor? Bir ayna evrende yaşıyor olabilir miyiz? Zamanın yönü, görünmez maddelerin varlığı ve evrenin kaderi gibi konularda 3 sıra dışı teori mercek altında. Zamanın ters aktığı CPT ayna evren hipotezi, karanlık maddenin bir ayna madde olabileceği fikri ve evrenin sürekli yeniden doğduğu kozmik döngü teorileri. Bu videoda bu kavramları hem bilimsel yönleriyle hem de günlük benzetmelerle anlaşılır kılmaya çalışacağız. Hayal gücünüzü hazırlayın. Başlıyoruz. İlk durak, belki de en akıl uçuran fikir, CPT ayna evren hipotezi. Bu hipoteze göre evrenimizin başlangıcında, Big Bang anında, yalnızca bizim evrenimiz doğmadı. Aynı anda, bütün her şeyin tersine işlediği bir ayna evrende ortaya çıktı. Bu ayna evrende zaman, bizimkine göre tersten akıyor. Yani Big Bang'den itibaren ileriye değil, geriye doğru ilerliyor. Nasıl mı? Bunu zihnimizde canlandırmak için bir video kaydını düşünün. Bir bardağın masadan düşüp kırılmasını filme çektiğinizi hayal edin. Normalde videoyu oynattığınızda bardak düşer ve parçalar etrafa saçılır. Ancak videoyu geri sarıp oynatırsanız, parçalar yerden hoplayarak geri birleşir ve bardak masaya geri çıkar. İşte ayna evrendeki zaman akışı, sanki evrensel bir videonun tersten oynatılması gibi düşünülebilir. Orada neden-sonuç ilişkileri tersten işliyormuş gibi gözükebilir. Örneğin bizde ancak gelecekte gerçekleşecek bir olay, ayna evrende geçmişte kalmış olabilir. Elbette o evrendeki varlıklar, eğer varsa, kendi zamanlarını normal, bizimkini ise ters akıyor olarak göreceklerdir. Yani zamanın okunun mutlak olmadığını, bakış açısına göre değişebileceğini öne süren son derece derin bir fikir bu. Bu hipotez fizik literatüründe GPT simetrik evren modeli olarak da biliniyor. CPT, fiziksel yasaların C, yük, P, parite, ayna yansıması ve T, zaman olmak üzere 3 temel simetri altında değişmez olması ilkesidir. 2018 yılında Kanadalı fizikçiler Leighton Boyle, Kieran Finn ve Neil Turok, evrenimizin bu temel simetriyi bütünüyle koruduğunu varsaydı. Onlara göre Big Bang, bizim evrenimizin ve ters zaman okuna sahip bir anti-evrenin ortak başlangıç noktasıydı. Bu ayna evrende antimadde, bizim tarafta madde ne kadar baskınsa o kadar baskın. Yani orada madde-antimadde rolleri de tersine dönmüş durumda. Böylece iki evren birlikte ele alındığında, toplam kozmos GPT simetrisine uygun, dengeli bir bütün oluşturuyor. İlginç bir şekilde, bu model evrenimizin tersine bir kopyası fikriyle bazı kozmolojik sorunlara çözüm öneriyor. Örneğin, bizim evrenimiz lopsided, bir bakıma yamuk görünüyor. Zaman tek yönde akıyor ve madde, antimaddeye büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Bu durum, zamanda, uzayda ve parçacıklarda her şey tersine çevrildiğinde bile fizik aynı kalır diyen CPT simetrisiyle çelişiyor gibi gözüküyor. Boyle ve arkadaşları ise kozmosu dengelemek için Big Bang'in öte tarafında zamanın geriye aktığı bir anti-evren varsayarak bu çelişkiyi gideriyor. Sonuç mu? Bizim tarafta madde fazlalığı varsa, diğer tarafta eşit miktarda antimadde fazlalığı oluyor. Böylece büyük patlamanın her iki yönünde toplamda eşit madde-antimadde varlığı sağlanmış oluyor. Bu hipotezin bir diğer cazibesi, evrenimizin erken dönemine dair sorunlara yeni bir bakış getirmesi. Özellikle kozmik enflasyon denilen, evrenin ilk anlarında aşırı hızlı genişlediğini varsayan teorinin yerine bir alternatif sunuyor. Enflasyon, bazı gözlemleri açıklasa da yeni tür hipotetik alanlar, partiküller gerektiriyor. CPT simetrik model ise yeni fizik icat etmeden Big Bang'in her iki yanını birleştirerek erken evreni açıklamaya çalışıyor. Hatta bu model, bir süredir astrofiziğin çözülemeyen gizemlerinden karanlık maddeyi bile doğal bir şekilde açıklayabileceğini öne sürüyor. Nasıl mı? CPT simetrisi gereği evren-antievren çiftimizde bazı parçacıklar özel bir role bürünüyor. Örneğin standart modelimize eklenen Sa-50, steril, nötrinolar bu modelde karanlık madde olarak karşımıza çıkıyor. Bu hayaletimsi parçacıklar normalde bizim maddeyle neredeyse hiç etkileşmiyor. Fakat kütleleri çok büyük olduğu için evrenin kütle bütçesini doldurabilirler. Yani evrenimizin karanlık maddesi belki de anti-evrenin bir yan ürünü olan ağır nötrinolar.
Dahası bu anti-evren fikri, Big Bang tekilliğini yumuşatıp zamanın her iki yöne doğru akmasını sağlayarak, ok yönü, Arrow of Time, sorununa da yeni bir perspektif getiriyor. Aynı evrenle etkileşimimiz yok. Oradan bize bilgi gelmiyor ve gelmeyecek. İki evren tamamen ayrı kendi kaderlerini yaşıyorlar. Sadece başlangıçta simetrik bir doğum anını paylaştılar, sonrasında yolları ayrıldı. Evrenimizin doğum anında adeta bir kozmik ayna vardı ama biz o aynanın öte tarafını asla göremeyeceğiz. Bu noktada kulağa oldukça fütüristik gelen bu hipotezin bilim camiasında ne anlama geldiğini düşünelim. Eğer gerçekten bir ayna evren mevcutsa, evrenin başlangıcına dair bildiğimiz her şeye farklı bir açıdan bakmamız gerekebilir. Zamanın yönü dediğimiz kavramın aslında evrensel bir mutlak olmadığını, belki de sadece bizim evrenimize özgü bir durum olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Elbette şu an için bu fikir deneysel olarak doğrulanabilmiş değil. Ayna evren ile bizim evrenimiz arasında iletişim olmadığı için doğrudan kanıt sunmak çok zor. Yine de bu konsept, fizikçilerin kozmolojik bilmecelere nedenli yaratıcı çözümler aradığının harika bir örneği. Ayna evren hipotezi, ayrıca merak uyandırıcı bir şekilde karanlık maddeyle ilgili ipuçları veriyordu dedik. O halde şimdi sıradaki büyük kozmik gizeme, karanlık madde meselesine geçelim. Koca evrende gördüğümüz her şey, yıldızlar, gezegenler, bulutsular, aslında evrendeki maddenin küçük bir kısmını oluşturuyor. Galaksilere baktığımızda yıldızlarının dönme hızlarından anlıyoruz ki görünürde olmayan ama kütlesiyle orada olan bir şeyler var. Bu görünmez şeye karanlık madde diyoruz. Peki karanlık madde nedir? Henüz kimse kesin olarak bilmiyor. Fakat birçok teorik aday var. Bunlardan biri de ayna madde hipotezi. Belki de karanlık madde, evrenimizdeki maddenin görünmez bir ikizi, yani bir ayna madde formudur. Bunu daha somut hayal etmek için eğlenceli bir benzetme yapalım. Diyelim ki bir dans pistinde tek başına dans eden birini izliyorsunuz. Fakat hareketlerinden anlıyorsunuz ki bu kişi aslında görünmez bir partnerle dans ediyor. Siz partneri göremeseniz de dansçının adımları havada tutuluyor gibi görünen anlar, ortada görünmez bir eş olduğu izlenimini veriyor. İşte galaksilerdeki yıldızların hareketi de böyle. Yıldızlar sadece görebildiğimiz maddelerin kütle çekimiyle hareket etseler bu kadar hızlı dönmezlerdi. Sanki her galaksinin görünmez bir dans partneri var, çekim kuvvetiyle yıldızları tutuyor ama kendisi görünmüyor. Bu gizemli partnere biz karanlık madde diyoruz. Ayna madde fikri, bu görünmez partnerin aslında bildiğimiz maddelerden oluştuğunu ama bizim evrenimizde görünmez olduğunu öne sürüyor. Nasıl ki aynaya baktığımızda sağ elimiz sol, sol elimiz sağ görünür. Evrendeki her parçacığın da bir ayna karşılığı olabilir. 1950'lerde yapılan ünlü deneyler, doğanın temel güçlerinden birinde, zayıf nükleer kuvvet, parite simetrisinin bozuk olduğunu gösterdiğinde, bilim insanları, acaba doğa aslında simetrik de bizim görmediğimiz bir ayna kopya mı var sorusunu sormaya başladılar. Ayna madde konsepti buradan doğdu. Bu teoriye göre evrendeki her parçacığın elektron, proton, nötron vesaire bir ayna eşleni vardır. Yani bildiğimiz parçacıkların sayısını 2 ile çarpın, bir o kadar da ayna parçacık vardır. Örneğin normal bir proton ve ayna proton, normal bir elektron ve ayna elektronu. Fakat kritik nokta şu, ayna madde, normal madde ile neredeyse hiç etkileşime girmez. Sadece kütle çekimi gibi evrensel çekim kuvvetiyle birbirlerini hissederler. Onun dışında birbiriyle görünmez bir tül arkasından dans ederler. Ayna madde kulağa antimadde gibi gelebilir ancak aslında farklıdır. Antimadde, bildiğimiz maddenin zıt yüklü versiyonudur ve bir araya geldiklerinde normal madde ile şiddetle etkileşip birbirlerini yok ederler. Anihilasyonla enerjiye dönüşürler. Oysa ayna madde, normal madde ile çok zayıf etkileşir veya hiç etkileşmez. Bu yüzden bir araya gelseler bile birbirlerini fark etmeyebilirler. Bu zayıf etkileşim fikri, ayna maddeyi müthiş bir karanlık madde adayı yapıyor. Eğer evrende böylesi bir gizli madde alemi varsa, biz onun varlığını doğrudan ışıkla tespit edemeyiz. Çünkü ayna madde kendi ayna fotonlarıyla etkileşir. Bizim fotonlarımızla değil. Yani ayna madde aslında ışık da yayabilir ama o ışık da ayna ışık olur. Bizim dedektörlerimiz onu göremez. Sadece kütle çekimsel etkisini hissederiz. Tıpkı
dansçının görünmez partnerini hareketlerinden hissetmemiz gibi. Bilim insanları karanlık maddenin ayna madde olup olmadığını anlamak için ipuçları arıyor. Deneysel olarak karanlık madde avı, günümüz fizik ve astrofiziğinin en hareketli alanlarından biri. Dünya genelinde, özellikle yer altında kurulan dev dedektörlerle karanlık madde parçacıkları yakalanmaya çalışılıyor. Örneğin, ABD'de Güney Dakota'da yerin yaklaşık 1,5 kilometre altında kurulmuş Lux, Zeppelin, LEZET deneyi ve İtalya'daki Gran Sasso Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan Xenon 1T deneyi, tonlarca sıvı ksenon kullanarak uzaydan veya dünya çevresinden gelen karanlık madde parçacıklarının atom çekirdekleriyle çarpışmasını bekliyor. Bu deneyler o kadar hassas ki, bir karanlık madde parçacığı ksenon atomuyla çarpışıp minicik bir ışık pırıltısı oluşturursa bunu yakalayabiliyorlar. Ya da en azından yakalamaya çalışıyorlar. Şu ana dek kesin bir vurulma gerçekleşmese de bu deneyler karanlık maddenin izini aramaya devam ediyor. Karanlık maddenin ayna madde olması durumunda onun normal maddeyle etkileşimi son derece nadir olacağından böyle bir sinyali tespit etmek muazzam zor olabilir. Belki de elimizdeki teknolojilerle neredeyse imkansız. Yine de ufak bir umut ışığı var. Geçmişte Dama Libra gibi deneylerde mevsimsel değişime bağlı ilginç sinyaller görülmüş ve bazı araştırmacılar bunların ayna maddeyle tutarlı olabileceğini öne sürmüştü. Henüz bu iddialar tam olarak doğrulanmış değil, fakat bu tür sonuçlar bilim insanlarını heyecanlandırıyor ve yeni deneylere motivasyon sağlıyor. Ayna madde hipotezi, eğer doğruysa evren anlayışımızda devrim yapar. Çünkü bu durumda evren derken aslında iki parçalı bir sistemden bahsediyor olacağız. Biri görünür evren, bizim tüm teleskoplarla gördüğümüz, diğeri görünmez evren, ayna madde alemi. Bu, kozmik bir dansın iki partneri gibi. Biri sahnede tüm ışıltısıyla dans ederken, diğeri sahnenin görünmez tarafında ona eşlik ediyor. Filmlerdeki hayalet, dans partneri sahnelerini andıran bu durum, felsefi olarak da düşündürücü. Gördüğümüz gerçekliğin ne kadarı bütün gerçek. Evrende, hissettiğimiz halde, göremediğimiz şeyler olabileceğini zaten karanlık maddeyle kabul etmiştik. Ayna madde fikri bunu bir adım öteye taşıyor ve diyor ki, belki de her şeyin bir gölgesi, bir yansısı var. Karanlık maddenin doğası, çözülmeyi bekleyen büyük bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Ayna madde hipotezi de bunu çözme yolunda bir olasılık. Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda daha hassas dedektörler, uzay teleskopları ve belki de parçacık hızlandırıcı deneyleriyle bu gizemi aydınlatmaya çalışacak. Eğer şanslıysak, evrenin görünmez yüzünü ilk kez yakından tanıyabileceğiz. Değilse de, bu arayış bize yeni teknolojiler ve anlayışlar kazandırmaya devam edecek. Karanlık madde konusunu ele aldığımıza göre, şimdi perspektifi biraz daha genişletelim. Evrenin başlangıcı ve içeriği hakkında iki uçuk fikir gördük. Biri, evrenin bir ayna yansıması olabileceği, diğeri, evrenin görünmez bir maddeyle dolu ikinci bir dünyası olabileceği fikri. Peki ya, evrenin geleceği ve sonu? Şimdi de zaman okunu tersine çevirip evrenin sonundan bahsedelim. Acaba evren bir gün yok olup gider mi, yoksa sonsuz bir döngü içinde tekrar doğar mı? Sıradaki teorimiz, evreni tek seferlik bir olay değil, tekrarlanan bir kozmik döngüler dizisi olarak ele alıyor. Evrenimizin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce bir büyük patlama, Big Bang ile başladığını biliyoruz. Peki sonu nasıl olacak? Geleneksel görüş, evrenin sürekli genişlemeye devam edeceği, yıldızların birer birer sönerek ısı ölümüne, enerjinin kullanılamaz hale geldiği bir duruma yol açacağı yönünde. Milyarlarca, trilyonlarca, hatta akıl almaz ölçekte yıllar sonra evren tamamen karanlık, soğuk ve ölü bir boşluğa dönüşebilir. Bu fikir bile başlı başına ürperticiyken, Roger Penrose adında ünlü bir fizikçi çok daha şaşırtıcı bir öneriyle geldi. Belki de evrenin sonu aslında yeni bir evrenin başlangıcıdır. Penrose'un teorisinin adı konformal döngüsel kozmoloji, Conformal Cyclic Cosmology, kısaca CCC. Bu modele göre evren birbiri ardından gelen sonsuz döngüler halinde var oluyor. Yani bizim içinde yaşadığımız evren sadece bir devir ve bizden önce başka devirler vardı. Bizden sonra da yenileri gelecek. Her evren döngüsü kendi Big Bang ile başlıyor ve sonunda genişleyip soğuyarak
bir sonraki Big Bang'e zemin hazırlıyor. Bu şu anlama geliyor: bizim evrenimizin gelecekteki sonsuz büyük, soğuk ve boş hali, bir sonraki evrenin küçücük, sıcak ve yoğun başlangıç anına dönüşecek. Adeta her evren bir sonrakine bayrak devrediyor. Zaman çizgisi düz bir çizgi değil, birbirine eklemlenmiş döngülerin zinciri haline geliyor. Bu noktada aklınıza şu soru gelebilir: nasıl yani? Evren büzüşüp tekrar mı patlıyor? Big Crunch, büyük çöküş gibi bir şey mi oluyor? Penrose'un modeli klasik anlamda bir büyük çöküş öngörmüyor. Evrenimiz genişlemeye devam edip ısı ölümüne ulaşacak. Yani yıldızlar tükenip, kara delikler buharlaşıp geriye sadece ışınım, fotonlar ve belki çok seyrek parçacıklar kaldığında artık değişim adına pek bir şey kalmayacak. Artık ölçek, scale kavramı anlamsızlaşacak. Çünkü her yerde sadece kütlesiz parçacıklar, fotonlar ve belki gravitasyon dalgaları gibi kaldığında evrende mesafe veya zaman ölçeği tanımsız hale geliyor. Tüm parçacıklar ışık hızında hareket ettiği ve aralarında etkileşim olmadığı için evren ne kadar büyük veya küçük, ne kadar zaman geçmiş pek önemi kalmıyor. Penrose diyor ki, evren bu son aşamada adeta büyüklüğünü unutuyor. Uçsuz, bucaksız ve boş bir uzay, kendi üzerine büzülüyor da diyebiliriz. Fakat burada büzülme fiziksel bir çöküş değil, matematiksel bir yeniden ölçeklendirme, konformal dönüşüm. Sonuç olarak, evrenin geleceğe doğru uzayıp giden sonu, bir sonraki evrenin başlangıç tekilliğine denk hale geliyor. Başka bir ifadeyle, önceki evrenin sonsuz geleceği ile yeni evrenin Big Bang'i özdeşleşiyor. Bu döngüsel senaryonun işlemesi için Penrose bir şart öne sürüyor. Evrenin sonuna gelindiğinde geride hiçbir maddeli parçacık kalmamalı. Tüm parçacıklar ya birbirleriyle annihile olup enerjiye dönüşmeli ya da zamanla bozunarak yok olmalı. Örneğin protonlar, nötronlar gibi parçacıkların çok ama çok uzun yarı ömürlerle bozunarak yok olduğunu varsayıyor. Henüz proton bozunumunu gözlemlemiş değiliz ama bazı teoriler bunu mümkün kılıyor. Elektronların bile bir şekilde kütlesini ve yükünü yitirip kaybolması gerekiyor ki evrenin sonunda hiçbir madde taneciği kalmasın. Ayrıca oluşabilecek tüm kara deliklerin de Hawking ışımasıyla tamamen buharlaşıp yok olduğunu düşünün. En sonunda evren sadece fotonlardan ve belki diğer kütlesiz taşıyıcılardan ibaret bir hale geliyor. Bu durumda bahsettiğimiz gibi ölçek kavramı siliniyor ve evrenin büzülmüş son hali yeni bir Big Bang tekilliği gibi davranabiliyor. Penrose'un konformal, ölçekli dönüşüm dediği sihir de burada. Evrenin metrik yapısını öyle bir yeniden tanımlıyoruz ki uçsuz bucaksız son zaman dilimi, sonlu ve küçük bir başlangıç anına haritalanabiliyor. Tabii bu yeni doğan evren, öncekinden tamamen bağımsız, yepyeni içerikle dolu bir evren olacak. Her döngü, Penrose'un deyimiyle her eon, kendi fiziğini bizim bildiğimiz yasalar çerçevesinde yaşasa da, önceki evrenden ona direkt madde veya bilgi aktarımı olmuyor. Tıpkı CPT ayna evreninde olduğu gibi. Burada da bilgi aktarımı yok denebilir. Çünkü eonlar arasında bağlantı sadece geometrik ve termodinamik bir dönüşüm. Ancak Penrose, bazı izlerin yeni evrene sızabileceğini de öne sürdü. Mesela, önceki evrende oluşan devasa kütleli kara delikler buharlaşırken açığa çıkan enerji, yeni evrenin kozmik mikrodalga arka plan ışımasına küçük izler bırakabilir. Conformal Cyclic Cosmology teorisini test etmek zor ama Penrose 2010 yılında kozmik mikrodalga arka plan verilerinde alışılmadık dairesel izler, eş merkezli daireler tespit ettiklerini iddia ettiler. Bu dairelerin önceki eondan kalan devasa patlamaların, muhtemelen kara delik buharlaşmalarının izleri olabileceğini söylediler. İlk başta 6 sigma gibi oldukça güçlü bir istatistiksel önem bildirdiler. Fakat sonraki yıllarda diğer araştırmacılar bu iddiayı mercek altına aldığında bu dairelerin istatistiksel bir rastlantı olabileceği yönünde eleştiriler getirdiler. Tartışmalar sürse de Penrose yılmadı. 2018'de yayımlanan bir makalede ekibine katılan diğer bilim insanlarıyla birlikte Hawking noktaları adını verdikleri, önceki evrenin kara deliklerinin buharlaşmasından kalan izlere dair yeni analizler sundular. Sonuç kesin mi?
Hayır, bilim camiası bu konuda tam bir fikir birliğine sahip değil. Ancak böylesine cesur bir teoriyi sınamaya yönelik bu girişimler bile başlı başına dikkat çekici. Kozmik döngü fikrinin en güzel yanı, evrenin başlangıcındaki düşük entropi gizemini açıklamaya yardımcı olması. Termodinamiğin ikinci yasasına göre kapalı bir sistemde entropi, yani düzensizliğin ölçüsü zamanla artar. Bizim evrenimizin çok düzenli, düşük entropili bir başlangıcı, Big Bang anı vardı. Ve entropi o zamandan beri hep arttı. Peki başlangıçta neden entropi düşüktü? Penrose döngüsel modelinde her yeni eonun başlangıcının bir önceki evrenin sonundaki her şeyin dağılıp karıştığı durumdan geldiği için yine düşük entropili olacağını belirtiyor. Çünkü önceki evrenin sonunda tüm karmaşa silinmiş, geriye yapısız bir ışın denizi kalmıştı. Bu da yeni doğan evren için temiz bir sayfa demek. Bu şekilde her döngüde zamanın oku yeniden kuruluyor. Entropi yine düşük bir düzenden başlamış oluyor. Bu fikir zamanın döngüsel olmadığını ama zaman okunun her döngüde yeniden başlatıldığını öne sürerek filozofların da ilgisini çekiyor. Evrenin bir defaya mahsus yaratılıp sona ermesi fikri yerine sonsuz bir yenilenme döngüsü içinde olması düşüncesi bazı eski felsefi öğretilerdeki sonsuz döngü kavramını anımsatıyor. Birçok kozmolog standart lambda CDM modelinin tek bir başlangıç ve sonsuza genişleyen evren modeli halihazırda gözlemleri çok iyi açıkladığını, dolayısıyla böylesi sıra dışı bir döngüsel modele ihtiyaç olmadığını düşünüyor. Kozmoloji bu tür zorlu sorular ve cesur yanıtlarla ilerliyor. Belki ileride evrenin uzak geleceğine dair daha fazla veri elde ettikçe, mesela kütle çekim dalgaları veya kozmik fon ışıması üzerinden normal döngüsel kozmoloji gibi modeller daha kesin sınanabilecek. Evrenin başlangıcı, sonu ve görünmez tarafları. Görüyoruz ki bu devasa soruları yanıtlamak için bilim insanları inanılmaz yaratıcı teoriler ortaya atıyor. CPT aynı evren hipotezi ile evrenimizin bir yansımasını düşünmek, karanlık madde eşittir ayna madde fikirleriyle görünmez bir evreni fark etmek, kozmik döngü modelleriyle evrenin ölümüne meydan okuyup ona bir döngüsellik atfetmek, tüm bunlar insan aklının merak gücünü ve cesaretini gösteriyor. Henüz bu teorilerin hiçbiri kanıtlanmış değil. Belki gelecekte işlerinden bazıları yanlış çıkacak ya da yerine bambaşka açıklamalar gelecek. Ancak her biri çözemediğimiz bir problemi hedef alıyor. Ok yönü ve madde asimetri sorunu, karanlık maddenin gizemini, evrenin başlangıç ve son paradokslarını. Bu anlamda bilimsel ilerlemede önemli rolleri var. Unutmayalım, bugün sağlam bilgiler olarak öğrettiğimiz pek çok şey bir zamanlar en az bunlar kadar çılgın görünen fikirlere dayanıyordu. Örneğin atomların varlığı, gezegenlerin güneş etrafında dönmesi, kıtaların hareket etmesi gibi. Bunların hepsi ilk ortaya atıldığında tuhaf karşılanmıştı. Belki bir gün aynı evrenin varlığını veya evrenin döngüsel doğasını kanıtlayan bulgular elde ederiz. Ya da karanlık maddeyi gerçekten bir laboratuvarda tespit eder, onun ayna madde olup olmadığını anlarız. O güne dek bu tür teoriler bize bilimsel merakın sınır tanımaz olduğunu hatırlatıyor. Şimdi siz de biraz düşünün. Zamanın tersten aktığı bir evren gerçekten olabilir mi? Karanlık maddeyi açıklamak için sizce en makul fikir hangisi? Ayna madde mi yoksa daha egzotik bir şeyler mi? Ve evrenimiz sence tek seferlik bir patlama mı? Yoksa biz fark etmesek de kozmik bir döngünün parçası olabilir miyiz? Bu soruların cevapları şu an belirsiz. Ama üzerinde düşünmek bile insana evrendeki yerimiz hakkında farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bilim bazen sorulara henüz cevabı olmasa bile o soruları cesurca sormaktır. Evrende belki de ters akan zamanlar, görünmez maddeler ve sonsuz döngüler mevcut. Veya değil. Önemli olan bizim bunları anlayabilmek için sınırlarımızı zorlamamız. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak etmeye ve evrene dair büyük sorular sormaya devam edin. Çünkü bugün imkansız görünen bir fikir, yarının gerçeği olabilir.